Amatör telsizcilikte bugüne kadar nasıl keyif aldığımızı, nasıl eğlenebildiğimizi ve bir de teknik konuları anlattığım pek çok videom var. Tabii bunları anlatırken sık sık karşılaştığım mesajlardan biri de bir sınava nasıl başvuru yapacağımız, iki sınava nasıl çalışacağımız oluyor. Her zaman söylediğim gibi amatör telsizcilik bir elektronik haberleşme hobisidir ve bundan çok fazla bir beklentimiz olmamalı. Bunun sadece bir hobi olduğunu ve eğlenmek için ve kendimizi geliştirmek için yaptığımızı bilerek bu hobiye başlamalıyız. Ama tabii bu hobinin gereklerinden biri olan lisansımızı öncelikle almamız gerekiyor. Şu an için lisansı almak çok zor değil. Sınav sistemi şu an havuz mantığıyla yapılıyor. Havuzda yaklaşık olarak 370-380 civarı bir soru var ve bu sorulardan rastgele olarak 3 kategoride sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu sınavdan geçtikten sonra da aldığınız puana göre amatör telsizcilik lisansınız çıkmış oluyor. Tabii öncelikle sınava nasıl başvuru yapacağız? Onu ufaktan bir göstermek istiyorum. Kıyı Emniyeti'nin web sitesine girdiğiniz zaman sağ üstte bulunan e-hizmetler kısmına giriyorsunuz. Tabii burada ben direkt girdim. Siz e-devlet şifrenizle buraya giriş yapmanız gerekiyor. Eğer e-devlet şifresi alamıyorsanız ve 16 yaşından küçükseniz de videonun açıklamalar kısmına bırakacağım bir dilekçe var. Bu dilekçeyi velinize doldurttuktan sonra Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik Müdürlüğü'ne bunu göndermeniz gerekiyor. Daha sonrasında sınav işlemleriniz o şekilde başlatılmış olacak tekrardan. E-devlet şifresiyle giriş yapanlar için burada yeşil kısımda amatör telsiz sınav ön başvuru kısmı var. Buraya tıklayıp giriş yapıyoruz. Sınav kurumu olarak iki seçenek görüyorsunuz. İster Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği sınavlara katılabilirsiniz. Ama bunlar yılda 2 defa oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınava girerseniz de en uygun zamanda sınava direkt olarak girebiliyorsunuz. Tabii sınav online bir sınav ama kendi evinizde girmiyorsunuz. Milli Eğitim'in online sınav merkezlerine gidiyorsunuz. Aynı şu anki ehliyet sınavlarının yapıldığı sistem gibi giderek orada gözetmenler eşliğinde sınavı olup çıkıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'na tıkladıktan sonra burada bir form çıkıyor. Bu formu eksiksiz bir şekilde dolduruyorsunuz. Sadece burada belge sınıfı kısmı var. Burası birazcık önemli. AB veya C lisansı olarak seçim yapabiliyorsunuz. C lisansı sadece el telsizlerini kapsayan bir lisanstır. Yani ben el telsizinden farklı bir telsiz veya frekans kullanmak istemiyorum diyorsanız direkt olarak C lisansı alabilirsiniz ama ben ileriye dönük HF veya hobinin diğer sunduğu güzellikleri de görmek istiyorum derseniz de A/B seçebilirsiniz. Burada aldığınız puana göre A veya B lisansına sahip oluyorsunuz. Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra da ön başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. Kıyı Emniyeti'nin incelemesinden sonra sınava girebilecek durumdaysanız eğer size bir harç çıkartılıyor, sınav harcı. Bunu da online olarak ödedikten sonra artık sadece sınav merkezinizin ve sınav tarihinizin size mesaj olarak gelmesini bekleyeceksiniz. Daha sonrasında da sınava gidip başarılı olduğunuz takdirde lisansınızı alacaksınız. Başta dediğim gibi sınav havuz sistemiyle yapıldığı için sorular ve cevaplar aslında belli. Sadece bu havuzdan rastgele olarak çıkan sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Tabii çok desteklediğim bir sınav sistemi olmasa da en azından bu hobide kendini geliştirmek isteyenler için sınav sistemi değişmeden lisanslarını almalarını da şiddetle tavsiye ederim. Aşağıya bir tane daha link bırakacağım, bir web sitesi. Bu web sitesinde de sınav sorularını görebilir ve onlara çalışabilirsiniz. Tabii sınav sorularını çalışırken birazcık da soruların ve cevapların ne anlatmak istediğini de anlamaya çalışırsanız amatör telsizcilik lisansınızı aldıktan sonra birazcık daha rahat edersiniz. Hem birazcık da sizlere bir şeyler katmış olur. Evet, amatör telsizcilikte en sık karşılaştığımız bir soruya da bu şekilde cevap vermiş olalım. Lisans alacak arkadaşların da şimdiden sınavlarında başarılar dilerim. Sonraki videolarda ve havada görüşmek üzere. Herkese 73.